Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz ürpertici ama bir o kadar da merak uyandıran bir konuya giriyoruz. Dünyada bazı eşyalar var ki onlara dokunanların başına kötü şeyler geldiği söyleniyor. Kazalar, hastalıklar, ani ölümler. Kimine göre tesadüf, kimine göre ise gerçek bir lanet. Bu videoda sizlerle dünyanın en uğursuz olduğu iddia edilen eşyalarını konuşacağız. Bunların bazıları müzelerde sergileniyor, bazıları kayıp, bazıları ise özel koleksiyonlarda saklanıyor. Ben bu kanalda gizemli olayları ve karanlık hikayeleri araştırıp size aktarıyorum. Amacım korkutmak değil, merak ettirmek ve düşündürmek. Hazırsanız ışıkları biraz kısalım ve bu yolculuğa başlayalım. Dünyanın en ünlü lanetli oyuncaklarından biri olan Robert the Doll, İlk bakışta sıradan bir oyuncak bebek gibi görünüyor. 1900'lü yılların başında Robert Eugene Otto adında bir çocuğa hediye edilmiş ve kısa sürede evde tuhaf olaylar başlamış. Gece odadan fısıltılar gelmeye başlamış, koridorda ayak sesleri duyulmuş ve bazı eşyalar yer değiştirmiş. Ama en ürkütücü olay küçük Robert'ın bunları yaptığına inanılmasıymış. Çocuk ailesine bunu Robert yaptı demeye başlayınca herkes bunun bir çocuk hayal gücü olduğunu sanmış. Fakat olaylar büyüdükçe ailenin kendisi bile tedirgin olmaya başlamış. Bebeğin yüzünde garip ifadeler değişiyor, bazı geceler odanın farklı köşelerinde bulunuyor ve kendi kendine oturma pozisyonunu değiştiriyormuş. Komşular evden çocuk kahkahaları geldiğini söylüyor ama evde kimse yokmuş. Robert çocuk büyüyüp yetişkin olduğunda da yanında kalmış, adeta çocuğun hayatını kontrol ediyormuş. Bugün Robert the Doll, Florida'daki Key West Müzesi'nde cam bir kutuda sergileniyor. Müze çalışanları ziyaretçilerin fotoğraf çekmeden önce izin istemesini söylüyor. Çünkü izin almadan fotoğraf çekenlerin başına tuhaf kazalar ve iş kayıpları geldiği iddia ediliyor. İnsanlar hala mektuplar gönderiyor. Robert, lütfen beni affet. Bu küçük oyuncak masum görünse de etrafındaki her şeyi etkileyen bir lanetin sembolü olarak biliniyor. Hikayesi ürkütücü ve gerçek bir efsane olarak günümüze kadar gelmiş. Bir diğer uğursuz eşya, tarihin en ünlü lanetli taşlarından biri olan Hop elması. 45 karatlık dev bir mavi elmas olan Hop, Hindistan'daki bir tapınaktan çalındığı ve lanetlendiği söyleniyor. Tarihi boyunca elması alan kişilerin çoğu trajik olaylar yaşamış. Fransa'ya getirildiğinde elmas ilk olarak Jean-Baptiste Tavernier adında bir tacirin eline geçmiş. Kısa süre sonra Tavernier gizemli bir şekilde hayatını kaybetmiş. Sonraki sahipleri de talihsizlikten kaçamamış. Fransız kralı 14. Louis ve çevresindekiler elmasın getirdiği şanssızlıklar nedeniyle acılar yaşamış. Ailenin bazı üyeleri ölmüş, bazıları akıl hastanesine yatırılmış. Amerika'ya taşındığında ise zengin Evelyn Bolsh McLean elması satın almış. Ancak kısa süre sonra oğlu trajik bir kazada ölmüş, kocası akıl hastanesine kapatılmış ve kendisi büyük maddi sıkıntılar yaşamış. Evelyn, elmasın lanetli olduğunu anlamış ama etkisinden kaçamamış. Bugün Hop elması Smithsonian Müzesi'nde sergileniyor. Ziyaretçiler elmasın etrafında garip fenomenler gözlemlendiğini söylüyor. Elektronik cihazlar bozuluyor, ışıklar titriyor. Hop elması güzelliği kadar uğursuzluğu ile de meşhur bir eşya. Crying Boy tablosu, yani ağlayan çocuğa bakalım. İlk bakışta masum bir tablo gibi görünse de 1980'lerde İngiltere'de yaşanan olaylar onu ünlü ve uğursuz yaptı. Rivayete göre tablo hangi eve girerse o ev mutlaka yangın geçiriyordu. Garip olan şey, evler tamamen yanarken tablo hiç zarar görmüyordu. Tabloyu yapan Bruno Amadio, yetim çocukları resmetmesiyle tanınıyordu. Tablodaki çocuk yetimhane yangınlarından sağ kurtulmuş bir çocuktu ve masum bir ifade taşıyordu. Fakat tabloyu alan evlerde yangınlar artmaya başladı. Gazeteler
ev yakan tablo manşetleri attı. 1985 yılında bir ev tamamen yanmış, itfaiye ekipleri tabloyu sağlam bulmuş, diğer evlerde de tablo hiç zarar görmemiş. İnsanlar tabloyu yakmayı denemiş ama tablo yanmamış. Bazıları tabloyu gördükten sonra uğursuzluk yaşadığını iddia etmiş. Bugün Crime Boy koleksiyoncular ve meraklılar arasında hala korku uyandırıyor. Masum görünse de ardında açıklanmayan olaylar bırakıyor. Birçok eşya sadece görünüşte masum olabilir. Ama tarih boyunca peşini bırakmayan lanetler taşıyabilir. İşte bunlardan bazıları yaşamlarını etkileyen tuhaf ve ürkütücü olaylarla karşımıza çıkıyor. Annabelle denilince çoğu kişi filmleri hatırlar. Ama gerçek Annabelle porselen değil, bez bir bebek. 1970'lerde bir hemşire öğrencisine hediye edilen bebek, kısa süre sonra garip davranışlar göstermeye başladı. Bazen odanın farklı köşelerine kayıyor, bazen kendi kendine oturuyordu. En ürkütücü olay duvarlarda beliren yazılar. Help me, yani bana yardım et. Durumu araştıran paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren, bebeğin bir ruh tarafından ele geçirildiğini belirledi. Bu ruh masum görünerek ev halkına zarar veriyordu. Warren çifti bebeği aldığında bile odada garip sesler duyuldu. Eşyalar hareket etti, ani sıcaklık değişimleri yaşandı. Bir rahip bebeği küçümseyici bir laf söyledikten sonra dönüş yolunda ölümcül bir kaza geçirdi. Bugün Annabelle Warren Müzesi'nde özel bir dolapta saklanıyor. Üzerinde uyarı yazıları var ve ziyaretçilerin dokunmaması gerekiyor. Küçük bir bez bebek ama sahip olduğu lanet ve paranormal olaylar onu dünyadaki en uğursuz eşyalardan biri yapıyor. Hikayesi öylesine korkutucu ki pek çok ziyaretçi bile sadece vitrinin yanından geçmeye cesaret edemiyor. Avrupa'da bir müzayedede satılan eski bir keman, ölü adamın kemanı olarak biliniyor. Sahibi sahnede ölmeden önce çaldığında kemanın sonraki sahipleri için tuhaf ve rahatsız edici olaylar başladı. Keman geceleri kendi kendine çalıyor, teller hareket ediyor ve cihazlar kayıt almaya çalışırken bozuluyordu. İlk koleksiyoner kemanı eve getirdiğinde geceleri ayak sesleri duydu. İkinci gecede kapı kendi kendine açıldı. Üçüncü gece ise keman kendi kendine çalmaya başladı. Koleksiyoner sonunda kemanı başka birine sattı. Ama lanet yeni sahibine geçti. Farklı kişiler kemanı eline aldığında parmakları kanadı, cihazlar bozuldu ve evde garip olaylar yaşandı. Kemanın etkisi sadece sahibiyle sınırlı kalmadı. Evde bulunan herkes tuhaf olaylardan nasibini aldı. Bugün kemanın nerede olduğu bilinmiyor. Bazı koleksiyoncular onu gizli müzelerde veya özel saklama alanlarında tuttuğunu iddia ediyor. Ölü adamın kemanı sessiz ama güçlü bir laneti olan bir eşya olarak biliniyor. Küçük bir enstrüman, peşini bırakmayan bir karanlık hikayeye sahip. Örümcek broşu, siyah taşlarla süslenmiş küçük bir takı gibi görünse de aslında büyük bir laneti taşıyor. 1900'lü yılların başında ortaya çıkan broşun karanlık bir varlık tarafından korunduğu söyleniyor. İlk sahipleri etrafındaki herkese talihsizlik getirdi. Arkadaşları ve aile üyeleri hastalandı, kaza ve anlaşmazlıklar yaşandı. İkinci sahibi kısa süre sonra evinde garip olaylar gözlemlendi. Ayak sesleri, tıkırtılar, geceleri hareket eden eşyalar. Broş adeta etrafındaki her şeyi etkiliyor ve sahipleri dayanamayarak onu satmak zorunda kalıyordu. Lanet, broş el değiştirince yeni sahibine geçiyordu. Son sahibi broşu bir antika fuarında sattı ve o günden sonra kayboldu. Nerede olduğu bilinmese de uğursuzluk getirdiğine dair hikayeler devam ediyor. Örümcek broşu, küçük ama etkisi büyük bir eşya, dokunan herkesin hayatına gizli bir tehlike bırakıyor. Bazı eşyalar sahiplerine sadece sıradan nesneler gibi görünür. Fakat tarih boyunca bazıları dokunan herkesin hayatına tuhaf ve ürkütücü olaylar bırakmıştır. İngiltere'deki Busby Stoop Chair, tarihi boyunca sayısız trajediye neden olan bir sandalye olarak biliniyor.
17. yüzyılda Thomas Busby adlı bir mahkum, idam edilmeden önce lanetini sandalyeye koymuş. Rivayete göre bu sandalyeye oturan herkes kısa süre içinde talihsiz bir şekilde ölüyor veya ciddi kazalar geçiriyordu. Sandalyenin laneti sahibinin ölümünden sonra bile etkisini sürdürüyor. Koleksiyoncular ve müze yetkilileri sandalyeyi odada bulundururken ziyaretçilerin dokunmamasını tavsiye ediyor. Bazı cesur kişiler sandalyeye oturduğunda aniden baş dönmesi, mide bulantısı ve tuhaf rüyalar yaşamış. Sandalyenin etkisi öylesine güçlü ki İngiliz halkı ona yaklaşmaktan kaçınıyor. Bu sandalye görünüşte sıradan bir mobilya olsa da peşini bırakmayan bir lanetin sembolü olarak tarihe geçmiş durumda. İnsanlar bazı nesnelerin sadece fiziksel değil, ruhsal bir etkisi olabileceğini kanıtlarcasına yaşadıkları talihsizlikleri anlatıyor. Talisman kolye, görünüşte basit bir antika kolye. Ancak onu taşıyan kişilerin hayatına uğursuzluk getirdiği biliniyor. Rivayete göre kolye, eski bir büyücünün ölümünden sonra lanetlenmiş. İlk sahipleri başta fark etmeseler de kısa sürede garip olaylar yaşamaya başlıyor. Evdeki eşyalar kendi kendine hareket ediyor, kişiler sık sık kaza ve hastalıklarla karşılaşıyor. Kolye sadece takana değil, çevresindekilere de zarar veriyor. Koleksiyoncular onun yanına yaklaşırken garip hisler ve ani üzüntü yaşadıklarını belirtiyor. Bazıları kolyeyi taktıktan kısa süre sonra işlerini kaybetmiş, bazıları ise aile içinde ciddi anlaşmazlıklar yaşamış. Bugün talisman kolyenin nerede olduğu tam olarak bilinmiyor ama laneti hakkında anlatılan hikayeler devam ediyor. Küçük ama güçlü bir eşya. Sadece görünüşüyle değil, etkisiyle de dikkat çekiyor. Kanlı ayna. Özellikle Ortaçağ Avrupa'sında lanetli olduğu söylenen bir eşya. Görünüşten normal bir ayna ama gece yarısı bakıldığında kullanıcıya korkutucu görüntüler gösteriyor. Rivayetlere göre aynaya bakan kişiler ölülerle ilgili kabuslar görmeye başlıyor ve bazen bu kabuslar gerçek hayatta da talihsizlik olarak geri dönüyor. Aynanın ilk sahipleri kısa süre sonra aile üyeleri arasında anlaşmazlıklar, iş kayıpları ve hastalıklar yaşamış. Aynaya bakan kişiler bir süre sonra psikolojik olarak rahatsızlık hissetmiş. Bazı koleksiyoncular aynayı görmek için özel izin almak zorunda kalmış. Bu ayna insanların sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da etkilendiği bir obje olarak biliniyor. Masum gibi görünse de arkasında karanlık bir hikaye bırakıyor. Her bakış sahibine ve çevresine uğursuzluk taşıyor. Perili aynalar çoğu kişinin dikkatini çekmeyebilir. Ama tarih boyunca bazı aynaların lanetli olduğu sıkça anlatılmış. Özellikle 19. yüzyılda Avrupa'da bir malikanede bulunan bir ayna sahibinin hayatını değiştirmiş. Rivayete göre aynaya bakan kişiler kısa süre sonra ciddi kazalar ve aile içi anlaşmazlıklar yaşamış. Aynada bazen garip şekiller ve insan silüetleri beliriyor. Bazı kişiler aynaya bakarken ani bir korku hissediyormuş. Bazıları aynayı gördükten sonra psikolojik olarak rahatsız olmuş. Bazıları ise iş ve özel hayatlarında talihsizlikler yaşamış. Koleksiyoncular aynanın yakınında bulunurken dikkatli davranmış. Bu ayna sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da etkili bir eşya olarak tarihe geçmiş. Masum gibi görünse de ardında karanlık bir geçmiş ve gizemli bir lanet taşıyor. Dybbuk kutusu. Dybbuk kutusu Yahudi folklorundan gelen bir uğursuz eşya. Rivayete göre kutu içerisinde kötü ruh veya Dybbuk hapsolmuş. Kutuyu açan herkes hayatında tuhaf ve talihsiz olaylar yaşamaya başlamış. Kimi sahipler evlerini kaybetmiş, kimi ciddi kazalar ve sağlık sorunlarıyla karşılaşmış. Bazıları kutuyu satın aldıktan sonra evlerinde garip sesler ve eşyaların kendi kendine hareket ettiğini görmüş. Kutu sadece sahibine değil, evdeki herkese uğursuzluk taşıyor. Hatta bazı kişiler kutuyu sattıktan sonra yeni sahipleri de talihsiz olaylar yaşamış. Dybbuk kutusu
Küçük bir kutu gibi görünse de peşini bırakmayan ve herkesin hayatını etkileyen bir laneti temsil ediyor. Kutu günümüzde bile bazı koleksiyoncular tarafından dikkatle saklanıyor. Okült kitaplar genellikle gizemli ve karanlık bilgileri içerir. Bazı kitaplar ise sadece sahipleriyle değil, çevresindekilerle de uğursuz olaylar yaşatır. Özellikle 18. yüzyılda Avrupa'da birkaç okült kitap sahiplerini talihsizliğe sürüklemiş. Kitapları inceleyen kişiler kısa süre sonra garip rüyalar, baş dönmesi ve aniden gelişen hastalıklar yaşamış. Bazıları kitaptaki ritüelleri denemeye kalkıştığında ciddi kazalar geçirmiş. Kitaplar sadece fiziksel değil, ruhsal etki de yaratıyor. Bazı koleksiyoncular kitapları görsel olarak incelemeyi tercih ediyor ama asla dokunmuyor. Okült kitap, bilgi ve gizemle dolu olsa da ardında karanlık ve uğursuz bir geçmiş barındırıyor. Bazı nesneler sadece maddi değil, ruhsal bir etkisiyle de insanların hayatlarını şekillendirebiliyor. Bu videoda incelediğimiz eşyalar, masum görünüşlerine rağmen hayatı zorlaştıran lanetler taşıyor. Dünya sadece insanlar için değil, bazı nesneler için de karmaşık ve gizemli bir yer. Tarih boyunca insanların uğursuz eşyalardan kaçınma hikayeleri bize bu nesnelerin etkisini gösteriyor. Evet, bugün dünyanın dört bir yanından uğursuz olduğuna inanılan eşyaların hikayelerine birlikte baktık. Hangisi size daha ürkütücü geldi? Yorumlarda mutlaka yazın, merak ediyorum. Bu tarz gizemli konular ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda daha fazla karanlık hikaye ve bilinmeyen olayla tekrar buluşacağız. Ben İbrahim Ertaş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.